810 yılı. Orta Asya'nın incisi Buhara şehrinde 13 Şevval Cuma günü bir bebek doğuyor. Ama bu bebek İslam tarihinin akışını değiştirecek. 10 yaşında hadis ezberlemeye başlayan, 11 yaşında hocalarının hatalarını düzelten, 16 yaşında büyük alimlerin kitaplarını tamamen ezberleyen bir dahi. Kendi ifadesiyle 100.000'i sahih olmak üzere toplam 300.000 hadis ezberleyen bir hafıza mucizesi. 600.000 hadis arasından seçerek 16 yılda meydana getirdiği, Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitap kabul edilen eser. Sahih-i Buhari. Bugün sizlere İslam tarihinin en büyük hadis alimlerinden, hadis ilminde tartışmasız otorite kabul edilen İmam Muhammed bin İsmail el-Buhari'nin hayatını anlatacağız. 20 Temmuz 810'da Buhara'da doğdu. Babası İsmail, Malik bin Enes ve Abdullah bin Mübarek gibi alimlerden hadis öğrenen bir kişidir. Buhari henüz çocuk yaştayken babasının vefatı üzerine dindar bir kadın olarak bilinen annesi tarafından yetiştirildi. Buhari 10 yaşına doğru Muhammed bin Selam el-Bikendi, Abdullah bin Muhammed el-Müsnedi gibi Buharalı muhaddislerden hadis öğrenmeye başladı. Normal bir çocuğun oyun oynadığı yaşta o hadis ezberliyor. 11 yaşlarındayken hocası Dahili'nin rivayet sırasında yaptığı bazı hataları taşih etmesiyle dikkatleri çekti. 16 yaşına geldiği zaman İbnül Mübarek ve Veki bin Cerrah'ın kitaplarını tamamen ezberlemişti. Bu sırada annesi ve kardeşi Ahmet ile birlikte hacca gitti. Hac sonrası onlar memleketlerine döndükleri halde Buhari Mekke'de kaldı ve Hallat bin Yahya, Humeydi gibi alimlerden hadis tahsil etti. Daha sonra ilim merkezlerini dolaşmaya başladı. Bağdat, Basra, Belh, Şam, Humus, Kufe, Nişabur gibi birçok ilim merkezine seyahatler yaptı. Vefatından bir ay önce hepsi ehli hadisten olan 1080 şahıstan hadis yazdım, dedi. 1080 hoca, düşünebiliyor musunuz? Her birinden hadis dinledi, yazdı, ezberledi. Tek nüshası İrlanda'da bulunan İbn Mende'ye ait bir eserde, Buhari'nin kendisinden rivayette bulunduğu hocalarından 309 muhaddisin adı, yaşadıkları şehirler ve ölüm tarihleri verilmektedir. Yazdığı hadislerin kitaplarda kalmayıp onları hafızasına nakşettiğini gösteren en iyi örneklerden biri Bağdat'ta verdiği imtihandır. Buhari Bağdat'a geldiğinde muhaddisler ona tuzak kurmaya karar verdiler. Buhari'nin Bağdat'a geldiğini duyan muhaddisler 100 hadisin senet ve metinlerini birbirine karıştırarak bunları 10 kişiye verdiler. 100 hadis, senet ve metinleri karışık. 10 farklı kişi bu yanlış hadisleri Buhari'ye sordu ve mucize gerçekleşti. Buhari sorulan her hadisi senet ve metinleriyle doğrusunu söyleyerek ilmi birikimini gösterdi. 9. yüzyıla kadar meydana getirilen hadis külliyatı, sahih hadislerin yanı sıra hasen ve zayıf hadisleri de ihtiva etmekteydi. Buhari bir rüya gördü. Elindeki bir yelpaze ile Hazreti Peygamber'in huzurunda onu serinletiyordu. Rüya tabircileri bunu Hazreti Peygamber'i ona isnat edilen yalanlardan koruma şeklinde yorumladılar. İşte bu rüyadan sonra başladığı o muhteşem çalışmaya Buhari El-Camius Sahih'i topladığı 600.000 hadisten seçerek meydana getirdi. Bunların arasından sadece sahih olanları seçti. 16 yıl çalıştı. Her bir hadisi yazmadan önce mutlaka boy abdesti alarak 2 rekat namaz kıldığını söylemiştir. Her hadis için abdest, her hadis için 2 rekat namaz. Bu nasıl bir takva, nasıl bir ihlas? Eserini tamamladıktan sonra onu devrin en büyük hadis otoriteleri olan Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin el-Medini'ye göstermiştir. Bu alimlerin hepsi Es-Sahih'i beğenmiş, 4 hadis hariç içindekilerin sahih olduğuna şehadet etmiştir. Hicri ilk 3 asırda hadise hizmetleriyle tanınan önemli şahsiyetler arasında Buhari'nin ön planda gelmesinin sebebi, sahih hadisleri ilk defa bir araya getirmesinin yanında hadis ilmindeki tartışmasız otoritesidir. Rivayetlerde her alimin göremediği ince kusurları fark etme hususunda Müslim'den de ileride olduğu, senetleri meydana getiren şahısların hem aynı zamanda yaşama hem de birbiriyle uzun müddet görüşme şartını uygulama hususunda hiçbir muhaddisin onunla boy ölçüşemediği kabul edilmiştir. Büyük bir hadis imamı olarak şöhret bulan Buhari aynı zamanda bir fakihtir. Hayatı ve ilmi şahsiyetinden bahseden tabakat kitaplarında kendisinin fakihlerin efendisi, bu ümmetin fakihi,
ve Allah'ın yarattığı kullar içerisinde en fakih olanı diye nitelendirildiği nakledilir. Talebesi Firebri, Sahih-i Buhari'yi 90.000 talebenin dinlediğini söylemektedir. En tanınmış diğer talebeleri İmam Müslim Tirmizi, Ebu Hatim, Ebu Züra Er-Razi, Muhammed bin Nasr, Salih Cezere, İbni Huzeyme gibi muhaddislerdir. Kendisinden ilim tahsil etmek isteyen herkese bildiğini esirgemeden vermesine rağmen devlet adamlarından uzak durdu. İlmi küçük düşüremeyeceğini, onu başkalarının ayağına götüremeyeceğini, gerçekten arzu ediyorsa hadis okuttuğu mescide veya evine gelmesini, bunu da istemiyorsa hadis okutmasını yasaklayabileceğini söylerdi. Buhara valisinin sadece kendi çocuklarına ders vermesi yolundaki isteğini de ilmi belli insanlara tahsis edemeyeceği gerekçesiyle reddetti. Bu sebeplerle Buhara'dan da çıkarıldı. Buhari hayatının son 24 yılını topladığı hadisleri öğreterek geçirmiştir. Semerkant yakınlarındaki bir köy olan Hertenk'e yerleşmiş ve orada da 1 Eylül 870 Cuma günü vefat etmiştir. 60 yaşında. Günümüzde mezarı Semerkant'a 25 kilometre uzaklıktaki Özbekistan'ın Hertenk kentindeki İmam Buhari türbesinde bulunmaktadır. Türbe, yüzyıllar süren ihmal ve haraplığın ardından 1998 yılında restore edilmiştir. Türbe külliyesi Buhari'nin türbesi, bir cami, bir medrese ve Kur'an yazmaları bulunan bir kütüphaneden oluşmaktadır. Buhari'nin El Cami'us Sahihine koyduğu bab başlıklarının hem muhaddisler hem de fakihler için taşıdığı önem dolayısıyla bu eser üzerine yapılan şerhlerde konu itina ile işlendiği gibi aynı mevzuda müstakil eserlerde kaleme alınmıştır. İmam Buhari, hiçbir muhaddisin boy ölçüşemediği hadis otoritesi, 300.000 hadis hafızı, 16 yılda 600.000 hadisten seçerek Sahih-i Buhari'yi yazan, Kur'an-ı Kerim'den sonra en güvenilir kitabın müellifi, ruhu şad, makamı cennet olsun. Sahih-i Buhari, Hazreti Peygamber'in sünnetinin koruyucusu.